2000 yıllık ilk bilgisayar. ...1901 yılı. Yunanistan. Antikitera adası. ...1900 yılının Paskalya tatiliydi. Yunan sünger avcısı Elias Stadiatis, Antikitera adası açıklarında 45 metre derinliğe daldığında sünger yerine bir kabus gördü. Suyun altından çıktığında titreyerek "Aşağıda bir sürü ölü adam ve at var" diye bağırıyordu. Girdiği yer, M.Ö. 1. yüzyıla ait devasa bir Roma batığıydı. Mücevherler ve mermerler arasında kimsenin yüzüne bakmadığı, kireçlenmiş, yeşil, çirkin bir metal parçası vardı. Modern insanın en büyük yanılgısı nedir? Biliyor musunuz? Tarihin, ilkel mağara adamlarından bugünkü yüksek teknolojili toplumlara doğru dümdüz kusursuz bir çizgiyle ilerlediğini sanmak. Bizden öncekileri yetersiz, kendimizi ise zirve olarak görmeye meyilliyiz. Ancak bazen toprağın altından veya denizin derinliklerinden öyle bir nesne çıkar ki, bildiğimiz tüm tarih kitaplarını birer masal kitabına dönüştürür. Atina Ulusal Arkeoloji Müzesi. O çirkin metal yığını, tam 50 yıl boyunca Atina Ulusal Arkeoloji Müzesi'nin tozlu raflarında önemsiz bir kalıntı olarak bekledi. Ta ki 1951 yılında fizikçi Derek de Solla Piris, o kireçlenmiş tabakanın içinde X ışınlarıyla imkansızı görene kadar. Karmaşık dişli sistemleri, diferansiyel dişliler ve kusursuz bir matematik. Bu cihaz, Leonardo da Vinci'nin doğumundan 1600 yıl, Galileo'nun teleskobundan ise tam 1700 yıl önce yapılmıştı. Bilim dünyası şok içindeydi. Çünkü o dönemde yaşayan insanların bırakın bu teknolojiyi üretmeyi, hayal etmeleri bile imkansız kabul ediliyordu. Karşımızda duran şey, antik dünyanın en büyük anomalisiydi. 2000 yıllık bir analog bilgisayar. Dişlilerin dansı. Antik bir GPU'nun anatomisi. Şimdi, zamanın dokusuna bir neşter atalım ve bu paslı kütlenin derinlerine inelim. Antikitera mekanizması bir saat değildi. O, evrenin hareketlerini mekanik kodlara döken bir simülasyon makinesiydi. Cihazın ön yüzündeki ana kolu bir tur çevirdiğinizde, içerideki 37 farklı dişli, birbirine bağlı devasa bir algoritma gibi çalışmaya başlıyordu. Ayın elips gizemi ve episiklik deha. Bilim tarihi bize şunu söyler. İnsanlık, ayın yörüngesinin tam bir daire değil, bir elips olduğunu ve hızının sürekli değiştiğini ancak 17. yüzyılda Kepler ile tam olarak anladı. Fakat Antikitera'nın dişlileri arasında bir mucize saklıydı. Episiklik, ay merkezli, dişli sistemi. Cihazı yapan deha, bir dişliyi diğerinin üzerine hafif bir kayma payıyla monte etmişti. Ay, dünyaya yaklaştığında hızlanıyor, uzaklaştığında yavaşlıyordu. Ve bu bronz düzenek, ayın bu değişken hızını, ay anomalisini, saniyesi saniyesine taklit ediyordu. Bu, o dönem için sadece matematik değil, adeta bir büyüydü. Meton döngüsü ve zamanın ritmi. Cihazın arkasında iki büyük spiral kadran bulunur. Üstteki, meton döngüsünü takip eder. 19 yıl. Yani Güneş ve Ay takviminin tekrar hizalanması için gereken süre. Alt kadranda ise Saros döngüsü yer alır. Bu bölüm, gelecek 223 ay boyunca gerçekleşecek tüm Güneş ve Ay tutulmalarını hesaplıyordu. Ama sadece ne zaman olacağını değil, tutulmanın hangi saatte başlayacağını, ayın hangi yönden kararacağını ve hatta tutulma anında gökyüzünün hangi renge bürüneceğini bile söylüyordu. Diferansiyel dişli, modern arabalardan 2000 yıl önce. Bugün her otomobilin tekerleklerinde bulunan diferansiyel sisteminin, 16. yüzyıldan önce var olmadığına yemin edebilirdi tarihçiler. Ancak Antikitera, bu düşünceyi de yerle bir etti.
İki farklı hızı birleştirip tek bir çıktı üreten bu mekanik mantık, cihazın içinde Güneş ve Ay'ın hız farklarını hesaplamak için kullanılıyordu. Bu, bronz levhaların içine kazınmış saf mantıktı. Kayıp gezegenler kadranı. En ürpertici olanı ise gezegenler kadranıydı. Antik Yunanlılar gezegenlerin gökyüzünde bazen durup geri gittiğini görüyor ama nedenini tam çözemiyorlardı. Antikitera'yı yapan mühendis, bu karmaşık retro hareketlerini bile dişli oranlarıyla mekanize etmişti. Merkür'den Satürn'e kadar tüm bilinen evren, bir kutunun içine hapsedilmişti. Bu kadar detaylı bir astronomi bilgisinin ve bu kadar hassas bir metal işçiliğinin, milattan önce 150 yılında bir araya gelmiş olması teorik olarak imkansızdır. Bu, bugünkü bir laboratuvardan bir akıllı telefonu alıp, milattan önceki bir mağaraya bırakmakla eşdeğerdir. Peki, bu seviyeye ulaşmış bir medeniyet, nasıl oldu da bir anda bu teknolojiyi unuttu? Neden bir sonraki benzer mekanizma için insanlık tam 1500 yıl boyunca karanlıkta bekledi? Büyük çöküş. Kayıp bir geleceğin enkazı. Şimdi durup en sarsıcı gerçeği düşünelim. Antikitera mekanizması bir mucize değildi. O, bir ekolün, binlerce yıl boyunca biriken bir mühendislik geleneğinin son temsilcisiydi. Bu cihazı yapabilecek bir medeniyetin gemileri, tersaneleri, metalurji laboratuvarları ve üniversiteleri olmalıydı. Peki, tüm bu devasa bilgi birikimi nereye gitti? Nasıl oldu da insanlık, bilgisayar yapabilecek noktadayken, birkaç yüzyıl içinde tekerleği bile zor tamir eder hale geldi? Bilginin tekeli ve elitlerin sonu. Tarihçilerin bir teorisi var. Bilgi hapishanesi. Antik dünyada bu tarz ileri teknolojiler halka açık değildi. Bu cihazlar kralların saraylarında, zengin tüccarların gemilerinde veya gizli tapınaklarda saklanıyordu. Bilgi, sadece bir avuç elitin elindeydi. Roma İmparatorluğu sarsıldığında, kütüphaneler yandığında ve o bilge azınlık savaşlarda öldüğünde, o devasa teknoloji de onlarla birlikte mezara girdi. İnsanlık, kütüphanesinin anahtarını kaybetti ve kapıyı bir daha 1500 yıl boyunca açamadı. İskenderiye Kütüphanesi'nin hayaleti. İskenderiye Kütüphanesi yandığında sadece kağıtlar yanmadı. İnsanlığın geleceği yandı. Antikitera'nın bir benzerinin o raflarda saklandığını düşünün. Eğer o bilgi yok olmasaydı, bugün biz 2026 yılında değil, belki de teknolojik olarak 3500 yılında olacaktık. Yıldızlar arası seyahat, 1000 yıl önce sıradan bir olay haline gelebilirdi. Biz bugün, o gün yaşanan bir bilgi katliamının yarattığı gecikmiş bir dünyada yaşıyoruz. Sanayi devriminin iptal edilen bileti. Antikitera bize şunu kanıtlıyor. Hassas dişli sistemlerini yapabilen bir el, buhar makinesini de yapabilirdi. Ancak antik dünyada iş gücü ucuzdu. Kölelik sistemi vardı. Pahalı makineye gerek yoktu. İnsanlık, zekasını konfor için değil, sadece gökyüzünü izlemek için kullandı. İhtiyaç duyulmayan teknoloji, evrimin kör noktasına itildi ve unutuldu. Tarihin format atıldığı an. Orta Çağ'ın o koyu karanlığı çöktüğünde, Antikitera gibi cihazlar artık şeytan işi veya anlamsız metal yığınları olarak görülmeye başlandı. Bronz heykeller eritilip kılıç yapıldı. Hassas dişliler ise sadece paslandı. İnsanlık, bildiği her şeyi unutup sıfırdan başlamak zorunda kaldı. Bu, tarihin kendi kendine attığı en büyük formattı. Saklanan dehalar ve kayıp nesiller. Peki, tüm bu mühendislik harikası sadece bir tesadüf müydü? Yoksa biz, tarihin çok daha büyük ve gizli bir parçasının sadece küçük bir kırıntısına mı bakıyoruz? Bazı araştırmacılar, Antikitera mekanizmasının tekil bir deha işi olmadığını, aksine o dönemde var olan ama kayıtları silinmiş gizli bir mühendislik loncasına ait olduğunu savunuyor. Romalı yazar Cicero, Arşimet'in öldürüldüğü Siraküza kuşatmasından sonra Roma'ya götürülen iki mekanik küreden bahseder. Bu küreler gökyüzünü, güneş tutulmalarını ve gezegenleri tıpkı Antikitera gibi hareket ettiriyordu. Acaba Antikitera, Arşimet'in atölyesinden çıkan bir prototip miydi?
Eğer öyleyse, bu dahi matematikçinin başka neler inşa ettiğini hayal bile edemiyoruz. Belki de bu teknoloji kasten saklandı. Gücün sadece krallarda ve rahiplerde kalması için, halkın geleceği tahmin eden bu makineleri bilmesi istenmedi. Antikitera batığındaki o gemi, belki de bir savaştan kaçmıyordu. Bir bilgi kaçırma operasyonunun kurbanıydı. Dünyanın ilk bilgisayarı, birileri onu yok etmeye çalışırken okyanusun dibine gömülmüş olabilir mi? Sizce Antikitera mekanizmasını yapanlar kimdi? Ve daha önemlisi, bugün keşfedilmeyi bekleyen, tarihimizi kökten değiştirecek başka hangi yasak nesneler derinlerde yatıyor? Düşüncelerinizi mutlaka bekliyorum. Yeni bir tarihsel gizemde görüşene kadar hoşça kalın.